Bir ısırıkla başlayan sessiz bir istila. Sadece midenizi değil, beyninizi, ruh halinizi hatta geleceğinizi ele geçiren gizli bir güçten bahsediyorum. Fast food, tabağınızdaki masum bir zevk mi yoksa vücudunuzu adım adım esir alan sinsi bir düşman mı? Bu sorunun cevabı sandığınızdan çok daha karanlık olabilir. Belki de haftada birkaç kez kaçamak yaptığınız o lezzetli atıştırmalıklar sandığınızdan çok daha fazlasını yapıyor. Belki de farkında olmadan kendi bedeninizin ve zihninizin kontrolünü yavaşça teslim ediyorsunuz. Peki bu nasıl oluyor? Fast food tam olarak ne tür bir mekanizma ile bizi ele geçiriyor ve bu istilaya karşı koymak mümkün mü? Hazırsanız bu soruların peşine düşelim ve fast food'un vücudumuzdaki gizli dünyasına doğru bir keşif yolculuğuna çıkalım. Her şey o ilk çekici görüntüyle başlar. Parlak renkler, cazip kokular, hızlı servis vaadi. Fast food, modern yaşamın telaşına mükemmel bir cevap gibi görünür. Ancak bu cazibenin ardında sizi bağımlılığın derin sularına çekecek karmaşık bir mühendislik yatar. Bu mühendislik sadece damak tadınıza değil, doğrudan beyninizin ödül merkezine hitap etmek üzere tasarlanmıştır. Yüksek şeker, yüksek yağ ve yüksek tuz oranı bilimsel olarak mutluluk üçlüsü olarak adlandırılan bir kombinasyondur. Bu üçlü beyninizdeki dopamin salgısını tetikler. Dopamin, zevk ve ödül ile ilişkilendirilen bir nörotransmitterdir. Bir fast food ürününü ısırdığınızda beyniniz anında bir dopamin patlaması yaşar. Bu patlama size kısa süreli bir iyi hissetme durumu sunar ve beyniniz bu deneyimi tekrar etmeye değer olarak kaydeder. Tıpkı bir uyuşturucu bağımlısının ilk dozu alması gibi beyniniz bu ödülü tekrar arzu etmeye başlar. Bu sadece fizyolojik bir tepki değil, aynı zamanda derin bir psikolojik bağlamda ele geçirilmenin ilk adımıdır. Peki bu dopamin patlaması neden bu kadar güçlü? Çünkü fast food ürünleri doğada nadiren bir arada bulunan bu yüksek kalorili, yüksek lezzetli kombinasyonu laboratuvar ortamında optimize edilmiş bir şekilde sunar. Evrimsel olarak atalarımız hayatta kalmak için yüksek kalorili besinleri aramaya programlanmıştı. Vücudumuz enerji yoğun gıdaları bulduğunda ve tükettiğinde kendini ödüllendirir. Ancak modern fast food endüstrisi bu ilkel mekanizmayı alıp aşırıya taşımıştır. Öyle ki beynimizdeki doyma sinyallerini bile kısa devre yapabilir. Normalde bir yemek yediğinizde vücudunuz tokluk hormonları salgılar ve beyninize yeterince yedin mesajını gönderir. Ancak fast food'daki aşırı işlenmiş bileşenler, yapay tatlandırıcılar ve lezzet arttırıcılar bu doğal sinyalleri bozar. Yediğiniz halde tam olarak doymuş hissetmezsiniz. Çünkü beyniniz sadece dopamin ödülünü almıştır. Gerçek besin değerini değil. Bu kısır döngü daha fazla yeme isteği uyandırır ve sizi hızla bir bağımlılık sarmalına sokar. Bu ele geçirme sadece beynimizle sınırlı değil. Vücudumuzun ikinci beyni olarak bilinen bağırsaklarımız da bu istilanın ön saflarında yer alır. Bağırsak mikrobiyotamız, yani içimizde yaşayan trilyonlarca bakteri sadece sindirime yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ruh halimizden bağışıklık sistemimize, hatta düşüncelerimize kadar her şeyi etkiler. Sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotası çeşitli ve dengeli bir ekosistem gibidir. Ancak fast food bu hassas dengeyi acımasızca bozar. Yüksek şeker ve doymuş yağ içeren fast food diyetleri bağırsaklarımızdaki kötü bakteri türlerinin çoğalmasına neden olurken iyi bakterileri aç bırakır. Bu dengesizlik bağırsak geçirgenliğini artırır, iltihaplanmaya yol açar ve hatta anksiyete ve depresyon gibi zihinsel sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilir. Kötü bakteriler kendi yaşamlarını sürdürmek için daha fazla şeker ve işlenmiş gıda talep eden kimyasallar salgılayarak beynimize sinyaller gönderir. Yani aslında fast food isteğiniz sadece sizin değil, bağırsaklarınızdaki küçük istilacıların da bir talebi olabilir. Bu durum fast food'un sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi ve bir bağırsak ekosistemi değiştiricisi olduğunu gösterir. Metabolizmamız da bu ele geçirme sürecinde önemli bir kurban haline gelir. Fast food'un yüksek kalorili ancak besin değeri düşük yapısı vücudumuzun enerji işleme şeklini kökten değiştirir. Sürekli olarak yüksek şeker ve işlenmiş karbonhidratlarla bombardımana tutulan pankreasımız sürekli insülin salgılamak zorunda kalır. Zamanla hücrelerimiz insüline karşı direnç geliştirmeye başlar. Bu da kan şekerinin yükselmesine ve tip 2 diyabet riskinin artmasına yol açar. Ayrıca fast food'daki trans yağlar ve doymuş yağlar kolesterol seviyelerini yükseltir. Damar tıkanıklığına ve kalp hastalıklarına zemin hazırlar.
Vücudumuz bu sürekli savaş modunda çalışmaktan yorulur, enerji seviyelerimiz düşer, kronik yorgunluk hissi başlar. Artık sadece bir yemek yemiş olmaktan öte vücudunuzun tüm sistemi yavaş yavaş bir bozukluğa doğru sürüklenir. Bu vücudunuzun kendi savunma mekanizmalarının bile bu istilaya karşı koyamaz hale geldiği bir durumdur. Peki bu ele geçirme nasıl bu kadar sinsi ve fark edilmez oluyor? Cevap, fast food endüstrisinin ustaca kullandığı pazarlama stratejilerinde ve ürün tasarımında yatıyor. Renkli ambalajlar, çocuklara yönelik oyuncaklar, kampanyalar, sosyal medyada sürekli karşımıza çıkan cazip görseller. Tüm bunlar sadece birer pazarlama hilesi değil, aynı zamanda beynimizin zayıf noktalarına oynayan psikolojik manipülasyonlardır. Markalar ürünlerini mutluluk, aile, hız gibi kavramlarla ilişkilendirerek sadece bir yemek değil, bir deneyim satar. Bu deneyim özellikle stresli veya yorgun olduğumuz zamanlarda hızlı bir rahatlama ve ödül arayışında olan beynimiz için karşı konulmaz hale gelir. Üstelik ürünlerin lezzet profilleri crunch factor denilen çıtırlık, ağızda bıraktığı his ve hatta kokusu bile en üst düzeyde bağımlılık yapıcı olacak şekilde titizlikle tasarlanır. Bu gıda bilimcileri ve pazarlama uzmanlarının ortak çalışmasının bir sonucudur. Sizi daha fazlasını istemeye programlamak üzere tasarlanmış bir tuzak. Bu istila sadece fiziksel ve zihinsel sağlığımızı değil, aynı zamanda toplumsal yapımızı da etkiler. Fast food kültürü, zamanın kısıtlı olduğu modern yaşam tarzına mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Hız, kolaylık ve düşük maliyet onu cazip bir seçenek haline getirir. Ancak bu kolaylık uzun vadede hem bireysel hem de toplumsal maliyetleri beraberinde getirir. Artan sağlık harcamaları, iş gücü verimliliğindeki düşüş, obezite ve ilişkili hastalıkların yaygınlaşması fast food'un sadece kişisel bir tercih olmaktan çıkıp küresel bir sağlık sorununa dönüştüğünü gösteriyor. Bu sadece sizin değil, gelecek nesillerin de sağlığını tehdit eden bir ele geçirmedir. Peki bu sinsi istilaya karşı koyabilir miyiz? Kontrolü yeniden ele geçirmek mümkün mü? Kesinlikle evet. Bu yolculuk farkındalıkla başlar. İlk adım ne yediğimizin ve yediklerimizin vücudumuzu nasıl etkilediğinin bilincine varmaktır. Kendimize şu soruyu sormalıyız. Bu yiyecek bana ne veriyor ve benden ne alıyor? Dopamin patlaması anlık bir zevk midir yoksa uzun vadede beni hasta eden bir bağımlılık mı? Bu farkındalıkla birlikte küçük ama kararlı adımlar atmaya başlayabiliriz. Öncelikle işlenmiş gıdaları ve fast food ürünlerini yavaş yavaş hayatımızdan çıkarmak. Bu ani ve radikal bir değişim olmak zorunda değil. Haftada bir kez fast food tüketen biriyseniz bunu 2 haftada bir indirmeyi deneyin. Ardından daha sağlıklı alternatiflere yönelmek. Evde yemek yapmak, taze sebze ve meyvelerle beslenmek, lif açısından zengin tahılları tercih etmek, bağırsak mikrobiyotamızı iyileştirmeye ve beynimize doğru sinyalleri göndermeye yardımcı olacaktır. Vücudunuzun ele geçirilmiş bağırsaklarına yardımcı olmak için fermente gıdaları beslenmenize eklemek harika bir başlangıç olabilir. Yoğurt, kefir, turşu gibi probiyotik açısından zengin besinler bağırsaklarınızdaki iyi bakterilerin çoğalmasına destek olur. Bu sadece sindiriminizi iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda ruh halinizi ve enerji seviyenizi de olumlu yönde etkiler. Unutmayın, mutlu bağırsaklar mutlu bir beyin demektir. Beyninizin ödül sistemini yeniden programlamak da bu sürecin kritik bir parçasıdır. Fast food'dan aldığınız dopamin patlamasını daha sağlıklı ve sürdürülebilir yollarla elde etmeyi öğrenmelisiniz. Egzersiz yapmak, doğada vakit geçirmek, hobiler edinmek, sosyal etkileşimde bulunmak gibi aktiviteler de beyninizde dopamin salgısını tetikler. Üstelik bu dopamin fast food'un aksine vücudunuza zarar vermeden uzun vadeli faydalar sağlar. Bu beyninize yeni bir ödül sistemi öğretmek gibidir. Anlık ve zararlı zevkler yerine kalıcı ve sağlıklı mutluluk kaynaklarını keşfetmek. Duygusal yeme alışkanlıklarını tanımak ve yönetmek de önemlidir. Stres, can sıkıntısı, üzüntü gibi duygusal durumlar genellikle fast food'a yönelmemizin tetikleyicisi olabilir. Bu duygusal tetikleyicileri fark ettiğinizde fast food yerine başa çıkma mekanizmaları geliştirmeye çalışın. Belki bir arkadaşınızla konuşmak, meditasyon yapmak, kısa bir yürüyüşe çıkmak veya sevdiğiniz bir kitabı okumak o anki fast food isteğinizi bastırmanıza yardımcı olabilir. Son olarak bu yolculukta sabırlı olmak ve kendinize karşı nazik davranmak çok önemli. Yıllardır süregelen alışkanlıkları bir anda değiştirmek kolay değildir. Ara sıra kaçamaklar yapmanız normaldir. Önemli olan bu kaçamakların sizi tamamen yoldan çıkarmasına izin vermemek ve ertesi gün sağlıklı seçimlere geri dönmektir. Unutmayın,
Bu bir sprint değil, bir maratondur. Her küçük adım kontrolü geri alma yolunda attığınız büyük bir adımdır. Fast food'un vücudunuzu ele geçirmesi pasif bir teslimiyet olmak zorunda değil. Bu farkındalık, bilgi ve kararlılıkla donanmış bir direniş hikayesi olabilir. Kendi bedeninizi ve zihninizi geri alma gücüne sahipsiniz. Tabağınızdaki her seçim, sağlığınız ve geleceğiniz için attığınız bir oydur. Bu oyu akıllıca kullanın. Çünkü en değerli varlığınız kendi sağlığınızdır. Bu keşif yolculuğu umarım size fast food'un sadece bir yemekten çok daha fazlası olduğunu, vücudunuzla ve zihninizle derinlemesine bir ilişki kurduğunu göstermiştir. Şimdi sıra sizde. Kontrolü geri alın ve kendi hikayenizin kahramanı olun. Sağlıklı bir yaşam sadece bir seçim meselesi değil, aynı zamanda bir bilgi ve irade meselesidir. Kendinizi bu sinsi istiladan kurtarın ve gerçek potansiyelinizi ortaya çıkarın.